Zihninizin yavaşladığı, günün yorgunluğunun omuzlarınızdan yavaşça silinip gittiği bu saatlerde sizi çok uzaklara, bildiğimiz tüm zamanların ötesine götürecek bir yolculuğa çıkıyoruz. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Günümüzden tam 14.500 yıl öncesindesiniz. Dünyamız on binlerce yıl boyunca kuzey yarımkürenin büyük bir kısmını amansız bir soğukla donduran, acımasız ve devasa buzulların nihayet geri çekilmeye başladığı o büyük uyanış çağındadır. Son buzul çağı sona ermekte, deniz seviyeleri yavaş yavaş yükselmekte ve bugün bereketli hilal olarak adlandırdığımız Orta Doğu coğrafyasında kelimenin tam anlamıyla bir mucize gerçekleşmektedir. Binlerce yıl boyunca soğuk, kuru ve çorak kalmış olan bu topraklar, iklimin yumuşamasıyla birlikte adeta uykusundan uyanıp hayata dönmüştür. Kurumuş pınarlar yeniden gürül gürül akmaya başlamış, cılız dereler yıl boyu akan nehirler haline gelmiş ve en önemlisi, o uçsuz bucaksız bozkırlar bir anda yeşilin binbir tonuyla patlamıştır. Sadece birkaç nesil içinde bu coğrafya seyrek çalılıklardan oluşan bir bozkır olmaktan çıkıp adeta yeryüzündeki bir cennete dönüştü. Meşe ormanları tepeleri sardı, yabani buğday ve arpa tarlaları vadilerin tabanında altın sarısı dalgalar oluşturdu. Ceylanlar, yaban sığırları ve yaban atları ufuk çizgisine kadar uzanan ve sonu gelmeyen devasa sürüler halinde bu topraklardan göç etmeye başladı. Gökyüzü göçmen su kuşlarının kanat sesleriyle yankılanıyor, nehirler balık kaynıyordu. Bu sıradan bir iklim değişikliği değil, bu bölgede yaşayan insanların daha önce hiç hayal bile edemeyecekleri boyutta, inanılmaz bir bereketti. İşte bu olağanüstü bolluk çağında Natufyanlar adını verdiğimiz o kadim insanlar sahneye çıktı. Onlar bizim genellikle zihnimizde canlandırdığımız o ilkel ve çaresiz avcı toplayıcılar değillerdi. Aksine çevrelerini, mevsimleri ve hayvan davranışlarını kusursuz bir şekilde analiz eden, doğanın kaynaklarını zekice yöneten son derece yetenekli hayatta kalma uzmanlarıydılar. 20 ila 50 kişiden oluşan bu geniş aile grupları hangi vadide ceylanların göç ettiğini, hangi pınarın yıl boyu aktığını, yabani tahılların ne zaman olgunlaştığını avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Ancak Natufyanlar, insanlık tarihi için çok daha devrimsel bir şey yapmaya başlamışlardı. Artık sürekli yer değiştirmeyi bırakıyor, doğanın onlara sunduğu bu cömert kaynakların etrafında yarı kalıcı yerleşimler kuruyorlardı. Ocağı olan, taştan yapılmış dairesel evler inşa ediyor, aynı yere yıllarca, hatta nesillerce geri dönüyorlardı. İnsanlık yüz binlerce yıl boyunca hayvanları takip etmiş, nerede yiyecek varsa oraya göç etmişti. Fakat şimdi durmayı, beklemeyi ve kök salmayı öğreniyorlardı. Yine de her ne kadar yerleşik hayata geçişin ilk adımlarını atıyor olsalar da ellerindeki aletler sadece taş ve ahşaptan ibaretti. Tarım yapmayı, toprağı işlemeyi henüz bilmiyorlardı. Tekerlekten, çanak çömlekten veya metal aletlerden tamamen habersizdiler. Dünyadaki tüm varlıkları sırtlarında taşıyabilecekleri kadardı. Şimdi bu insanların torunlarının o bereketli çağdan birkaç bin yıl sonra günümüzden tam 11.600 yıl önce Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa yakınlarındaki bir tepede başardıkları o akıl almaz işe odaklanın. Bir kireç taşı taş ocağının kenarında durduğunuzu hayal edin. Aşağıda o taş devri aletleriyle sadece çakmak taşı ve ahşap kullanarak ana kayadan tam 50 ton ağırlığında devasa bir kireç taşı bloğunu oymaya çalışan insanları düşünün. 50 ton. Bu 7 tam yetişkin filin ağırlığına veya üst üste yığılmış 50 modern otomobilin ağırlığına eşittir. Ve bu devasa kütleyi tekerlek olmadan, yük hayvanları olmadan, sadece kas gücü ve ahşap kütüklerle yokuş yukarı yarım mil boyunca sürükleyecek ve binlerce yıl boyunca ayakta kalacak şekilde dimdik, milimetrik bir hassasiyetle dikecekler. Okullarda bize öğretilen o katı ve değişmez tarih kurallarına göre bu tamamen imkansızdır. O dönemin insanları sadece hayatta kalmaya çalışan, barınak ve yiyecek peşinde koşan ilkel varlıklar olmalıydı. Devasa anıtlar inşa etmeleri, karmaşık bir mimari yaratmaları imkansızdı. Ama onlar bunu yaptılar. Sadece bir kez değil, defalarca yaptılar.
Göbekli Tepe'yi, insanlığın o ilk ve en ihtişamlı anıtını savunma veya barınma amacıyla değil, sadece ve sadece içlerindeki o derin, ruhsal ve tanımlanamaz anlama inandıkları için, inançları uğruna yarattılar. 1990'lı yılların başına kadar Güneydoğu Anadolu'daki bu uçsuz bucaksız kireç taşı tepeleri sıradan birer tarım arazisinden başka bir şey değildi. Şanlıurfa yakınlarındaki bu sert, rüzgarlı ve kadim topraklarda gökyüzü yeryüzüyle ufukta titreyen bir sıcaklık dalgasıyla birleşir. Burası, insanların yabani otları ehlileştirip toprağa sürmeyi öğrendikleri günden beri binlerce yıldır kesintisiz olarak tarım yapılan bir coğrafyadır. Vadiler boyunca uzanan buğday tarlaları güneşin altında altın gibi parlar. Ancak tüm bu tarımsal tarihin, bu saban izlerinin ve ekinlerin çok ama çok derinlerinde çok daha eski ve karanlık bir sır sessizce bekliyordu. Bölgedeki yerel halk bu özel tepeye Göbekli Tepe adını vermişti. Yani Göbekli, Şişkin Tepe. Bu ismi ona herhangi bir arkeolojik ya da tarihi değerinden dolayı değil, uzaktan bakıldığında gerçekten de şişkin bir göbeği andıran yuvarlak ve doğal olmayan şeklinden dolayı takmışlardı. Etraftaki tepelere benzemeyen, sanki toprağın altında devasa bir şeyi nefes alıyormuş gibi yükselen, yaklaşık 15 metre yüksekliğinde ve 300 metre genişliğinde tuhaf bir toprak yığınıydı. Nesiller boyunca çiftçiler bu şişkin tepenin etrafını sürmüş, ekin ekmiş ve zaman zaman pulluklarına takılan tuhaf şekilli taşları tarlalarını temizlemek için kenara fırlatıp işlerine devam etmişlerdi. Bazen buldukları taş parçaları sanki kasıtlı olarak oyulmuş, bir el tarafından şekillendirilmiş gibi dururdu. Ancak o yoğun tarım mesaisi içinde kimse bu taşların üzerine eğilip düşünmeye değer bulmamıştı. Aslında 1960'lı yıllarda bölgede yüzey araştırması yapan Amerikalı bir arkeoloji ekibi bu tepeyi fark etmişti. Tarlaların arasındaki bu tuhaf yükseltiye gelip bakmışlar, yüzeydeki çanak çömlek kırıklarını ve işlenmiş birkaç çakmak taşını incelemişlerdi. Yaptıkları ölçümlerin ve notların ardından verdikleri karar kısa, net ve tarihi bir hataydı. Orta Çağ mezarlığı. Onlara göre burası İslami dönemden kalma, belki birkaç yüzyıllık sıradan bir mezarlıktı. Dosya kapandı, raporlar arşivlendi ve Göbekli Tepe bir 30 yıl daha o büyük, sessiz uykusuna terk edildi. 30 koca yıl boyunca arkeologlar bölgedeki onlarca farklı kazı alanını incelediler. Neolitik köyler, Tunç Çağı yerleşimleri, Roma dönemi sınır kaleleri gün yüzüne çıkarıldı. Ancak o şişkin, tuhaf tepe, hayır, orası Amerikalılar tarafından sıradan bir mezarlık olarak etiketlenmişti. Uğraşmaya değmezdi. Ta ki 1994 yılının puslu bir Ekim gününde Alman arkeolog Klaus Schmidt o tepeye adımını atana kadar. Schmidt, dünyayı sarsacak bir şey bulmak için oraya gitmemişti. Sadece 10 yıllar önce hazırlanan o eski yüzey araştırması raporlarını kontrol ediyor, yeni ve modern arkeolojik tekniklerin eskiden önemsiz görülen yerlerde yeni bir şeyler ortaya çıkarıp çıkaramayacağını test ediyordu. Ancak Schmidt sıradan bir araştırmacı değildi. O, insanlığın avcı toplayıcılıktan tarım ve yerleşik hayata geçtiği o kritik kırılma noktası olan Neolitik dönemin en büyük uzmanlarından biriydi. Neye bakması gerektiğini ve toprağın fısıltısını nasıl dinleyeceğini çok iyi biliyordu. O gün o rüzgarlı tepeye tırmanıp yüzeye dağılmış o taşları gördüğünde zihninde her şey bir anda aydınlandı. Bunlar rastgele şekillenmiş kayalar değildi. Bunlar Orta Çağ'da yaşamış sıradan insanların mezar taşları olamayacak kadar tuhaf, farklı ve eskiydi. Schmidt, taşların üzerindeki o inanılmaz derecede sofistike işçiliği, oyukları ve ustaca şekillendirilmiş kireç taşı bloklarını anında tanıdı. Eğilip bir taşı eline aldığında, işçiliğin bir ortaçağ mezarlığı için fazla rafine, rastgele bir taş yığını içinse fazla kasıtlı olduğunu fark etti. Ve sonra, pulluğun açtığı bir yarığın içinde o ilk kabartmaları gördü. Topraktan yarısı çıkmış bir hayvan başı, belki de bir insan kolunun o mükemmel kavisli oyuğu ve daha önce hiç görmediği tuhaf, soyut semboller. Kalp atışlarının nasıl hızlandığını hayal edebilirsiniz. Önemli bir şey bulduğunu inkar eden her arkeolog yalan söylüyordur.
Ve Schmidt o saniye o tepede dururken kesinlikle orada olmaması gereken, o derinlikte ve o ustalıkta asla var olmaması gereken bir şeyin üzerinde durduğunu biliyordu. İçini o elektrikli, tarifsiz heyecan kaplamıştı. Hemen o yıl çalışmalara başladı. Devasa, yıkıcı bir kazı değildi bu. Neyle karşı karşıya olduğunu anlamak için son derece dikkatli, sabırlı ve sistematik bir keşif çalışmasıydı. Haftalar içinde Schmidt'in o ilk ziyarette hissettiği şüpheler kesin ve sarsıcı bir gerçeğe dönüştü. Burası bir mezarlık değildi. Bildiğimiz anlamda bir neolitik köy bile değildi. Burası tamamen eşi benzeri görülmemiş bir şeydi. Bazıları 15 fit yüksekliğinde ve 10 ton ağırlığında olan kusursuz daireler şeklinde dizilmiş, üzeri karmaşık kabartmalarla dolu ve en inanılmazı, birileri tarafından sonsuzluğa saklanmak istenircesine kasıtlı ve dikkatli bir şekilde toprağa gömülmüş devasa taş sütunlar. Schmidt bu hissi daha sonraki röportajlarında anlatmaya çalışırken kelimeleri özenle seçiyordu. O taşların arasında ilk kez durduğunda herkesin hala mağaralarda yaşadığına inanılan bir çağda devasa bir katedral keşfetmiş gibi hissettiğini söylüyordu. Müzik aletlerinin henüz icat edilmediği sanılan bir devirde toprağın altından kusursuz bir senfoni bulmak gibiydi. Schmidt hayatının geri kalan 20 yılını o tepeye, Göbekli Tepe'ye adadı. 1995'ten vefat ettiği 2014 yılına kadar her yaz o tepeye geri döndü. Bu iş aceleye getirilemezdi. Her bir taşın fotoğraflanması, ölçülmesi, her bir toprak katmanının incelenmesi ve radyokarbon tarihlemesi için en küçük odun kömürü parçasının bile titizlikle toplanması gerekiyordu. Güneydoğu Anadolu'nun yaz aylarında sıcaklık 110 derece Fahrenheit'a kadar çıkabiliyordu. Tepede ne bir gölge ne de doğal bir su kaynağı vardı. Su dahil her şeyin, her aletin, her ekipmanın aşağıdan taşınması gerekiyordu. Taşların üzerindeki o inanılmaz hayvan kabartmaları o kadar narin ve detaylıydı ki onlara zarar vermemek için dişçi aletleri ve yumuşak fırçalarla haftalarca santim santim temizlik yapılıyordu. Schmidt hiç yılmadı. Bulduğu şeyin büyüklüğünün farkındaydı. İnsanlık tarihinin sıfır noktasını bulmuştu. Schmidt, bu devasa tapınakların sadece taş ve topraktan ibaret olmadığını çok iyi biliyordu. Zamanla ekibi genişledi. Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan öğrenciler, eski çağ taş işçiliğinde uzmanlaşmış ustalar, tarih öncesi sembolizm üzerine çalışan akademisyenler bu sıcak tepeye akın etti. Göbekli Tepe, dünyanın en aktif ve en önemli arkeolojik alanı haline gelirken, Schmidt de onun koruyucusu, tercümanı ve en tutkulu savunucusu oldu. Dünyaya bu tapınağın ne anlama geldiğini anlatabilmek için sayısız röportaj verdi, yüzlerce makale yazdı. Schmidt, sabahın o serin, henüz güneşin yakıcı sıcaklığının çökmediği erken saatlerinde o devasa taşların arasında tek başına durduğunda hissettiği o olağanüstü duyguyu anlatırdı. O anlarda o taşları yontan ve diken insanlarla arasında derin, neredeyse zamansız bir bağ hissederdi. Onlar mistik ya da doğaüstü varlıklar değildi. Tıpkı bizim gibi korkuları, umutları ve hayalleri olan, içlerindeki o derin inancı taşa kazımak isteyen gerçek insanlardı. Ne yazık ki Klaus Schmidt, kazıların tamamlandığını göremeden 2014 yılında 61 yaşında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata veda etti. Göbekli Tepe o gün ruhunu kaybetti dediler. Çünkü Schmidt 20 yıl boyunca o taşlarla yaşamış, her bir oymayı, her bir sembolü ezberlemişti. Ancak geride bıraktığı miras, yani karbon testleriyle kanıtlanmış olan ve Stonehenge'den 6000, Mısır piramitlerinden 7000 yıl daha eski olan bu yapı, medeniyetin doğuş hikayesini sonsuza dek değiştirmişti. Gecenin bu saatinde, uykuya dalmadan önce insanlık tarihinin bu en büyük gizemini bizimle birlikte çözmeyi seviyorsanız, hemen şimdi kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği verebilirsiniz. Videomuzu sevdiklerinize göndermeyi ve yorumlarda bu büyüleyici tarih hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Peki bu devasa mühendislik harikasını tam olarak nasıl inşa ettiler? Düşünün, çelik vinçlerin, bilgisayar destekli hesaplamaların, hidrolik kaldıraçların olmadığı bir dünyadasınız.
Elinizde sadece ahşap, çakmak taşı, ipten yapılmış halatlar ve devasa bir kireç taşı kayalığı var. Kazı alanının sadece birkaç yüz metre ötesindeki o taş ocağına gidin ve oradan 50 ton ağırlığında tek parça bir bloğu kesip çıkardığınızı hayal edin. Modern deneyler, antik taş ocağı tekniklerinin ne kadar akıl almaz derecede zor ve yavaş bir süreç olduğunu bize net bir şekilde göstermiştir. İlk olarak işçiler ana kayanın üzerinde bloğun kesileceği hat boyunca derin delikler açıyorlardı. Ardından bu deliklerin içine ahşap takozlar çakıyor ve bu ahşapları sürekli olarak suyla ıslatıyorlardı. Ahşap suyu emip şiştikçe ortaya çıkan o yavaş ama karşı konulmaz doğal basınç kireç taşını yavaşça çatlatıyor ve devasa bloğu ana kayadan ayırıyordu. Ancak bloğu yerinden koparmak işin sadece ve belki de en kolay başlangıcıydı. Bu 50 tonluk canavarı, tekerlek olmadan, at veya öküz gibi yük hayvanları kullanmadan, engebeli, kayalık ve yer yer yokuş yukarı olan yarım millik bir arazide nasıl taşıdılar? Bazı araştırmacılar devasa kütüklerin altına ahşap silindirler koyup kaydırdıklarını, bazıları ise hayvan yağı ve suyla kayganlaştırılmış ahşap kızaklar kullandıklarını öne sürüyor. Hangi yöntem kullanılmış olursa olsun, ortada inkar edilemez matematiksel bir gerçek var. O dönemde 50 tonluk bir bloğu hareket ettirebilmek için en az 500 kişinin aynı anda kusursuz bir uyum içinde ve tek bir ritimle o halatları çekmesi gerekiyordu. Bu rakam sadece bir avcı toplayıcı ailesi değil, bölgedeki onlarca farklı grubun, kabilenin bir araya gelmesi ve haftalar, belki de aylar sürecek bir inşaat projesi için organize olması demekti. Tüm bu insanların aynı anda beslenmesi, yönlendirilmesi ve motive edilmesi, o dönem için imkansız kelimesinin bile yetersiz kaldığı bir sosyal organizasyon seviyesini gerektiriyordu. Daha da akıl almaz olanı, bu devasa taşları o tepeye çıkardıktan sonra onları nasıl dikey olarak ayağa kaldırdıklarıydı. 50 ton ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda devasa bir kireç taşı sütunu yerde yatıyor. Onu kaldırıp ana kayaya milimetrik bir hassasiyetle oyulmuş olan sığ bir yuvanın içine devrilmeden, kırılmadan ve hiç kimseyi ezmeden oturtmanız gerekiyor. Büyük olasılıkla taşın bir ucunun altına tonlarca toprak ve moloz yığarak devasa toprak rampalar inşa ettiler. Ahşap kaldıraçlar kullanarak sütunu yavaşça bu rampanın üzerinde yükselttiler. Rampa yükseldikçe sütunun açısı dikleşiyor, dikleştikçe rampa daha da yükseltiliyordu. Sonunda o kritik denge noktasına ulaştıklarında sütunu yavaşça ana kayadaki yuvaya doğru kaydırıyorlardı. Bu işlem en ufak bir hesaplama hatasının sütunun parçalanmasına ve onlarca işçinin ölümüne yol açabileceği korkunç derecede tehlikeli ve milimetrik bir mühendislikti. Ve onlar bu işlemi rastgele yapmıyorlardı. Dikilen sütunlar, dairelerin merkezindeki o devasa ikiliye bakacak şekilde eşit aralıklarla ve kusursuz bir geometrik plan dahilinde yerleştiriliyordu. Ortada bir mimari zeka, inşaat başlamadan önce zihinlerde çizilmiş matematiksel bir plan vardı. Bizim ilkel sandığımız o avcılar aslında binlerce yıl sonraki medeniyetleri kıskandıracak bir mekanik dehaya sahiptiler. Göbekli Tepe'yi dönemin diğer tüm sıradan Neolitik alanlarından ayıran ve onu adeta bir uzaylı eseri gibi hissettiren asıl şey ise o devasa sütunların sadece dümdüz taş bloklardan ibaret olmamasıdır. Sütunların neredeyse her biri o taşın kalbine kazınmış, nefes kesici bir ustalıkla işlenmiş 3 boyutlu hayvan kabartmalarıyla doludur. Bu kabartmalar basit, ilkel mağara çizimleri veya aceleyle çizilmiş karalamalar değildir. Onlar anatomik detaylara, kas kıvrımlarına, hareketin kendisine sahip, adeta canlanıp taştan dışarı fırlayacakmış gibi duran gerçek heykellerdir. Tilkiler pusuya yatmış, yaban domuzları sırtlarındaki kılları kabartmış, yılanlar sütunların kenarlarına kıvrılarak dolanmış, akrepler ve örümcekler o taş soğukluğunda adeta pusu kurmuş gibidir. Tüm bunlar eski Yakın Doğu coğrafyasının o vahşi ve ölümcül sakinlerinin taşa kazınmış birer kataloğudur. Özellikle akbabalar sütunların üzerinde son derece rahatsız edici bir ihtişamla yer alırlar.
Kanatlarını devasa bir şekilde açmış, yırtıcı gagalarıyla ölümün kendisini temsil eden bu dev kuşlardan bazılarının kabartmalarda insan kafalarını veya kafataslarını taşıdıkları açıkça görülmektedir. Bu ürpertici tasvirler binlerce yıl sonra bölgedeki diğer Neolitik yerleşimlerde de ortaya çıkacak olan karanlık bir ölü gömme ritüelini işaret etmektedir. Bedenlerin parçalanıp kemiklerin sıyrılması için akbabalara terk edilmesi ve kafataslarının ayrılarak evlerde saklanması ritüeli. Bu, ölümden sonrasına, bedenin çürümesine ve ruhun gökyüzüne uçuşuna duyulan o derin inancın taşa kazınmış en eski kanıtıdır. Ancak Göbekli Tepe'de hayvanlar tek başına değildir. Taşların üzerinde modern zihni çok daha fazla kurcalayan tuhaf, soyut semboller de vardır. H harfini andıran şekiller, C harfleri, kusursuz daireler, hilaller ve belirli bir düzene göre yan yana dizilmiş noktalar ve çizgiler. Bu işaretler ne anlama geliyordu? Bunlar sadece rastgele dekoratif şekiller miydi, yoksa bazı matematiksel veya takvimsel hesaplamaları mı ifade ediyordu? Belki de av mevsimlerini, gökyüzündeki yıldızların konumlarını veya binlerce yıl önce yaşanmış büyük olayları kaydeden bir proto yazı, yani yazının atası mıydı? Hatta bazı araştırmacılar bu sembollerin ve hayvan kabartmalarının yan yana dizilişinin 11.600 yıl önceki gece gökyüzünün kusursuz bir astronomik haritası, bir tür antik gök günlüğü olduğunu iddia etmektedir. Gerçek anlamları ne olursa olsun, bu sembolleri o taşlara kazıyan ellerin sahibi olan insanların, dünyayı ve evreni sadece karın tokluğu üzerinden değil, çok daha derin, sembolik ve zihinsel bir boyutta algıladıkları kesin bir gerçektir. En büyük ve en korkutucu sır ise, tapınakların tam kalbinde, her bir dairenin ortasında yükselen o devasa ikili sütunlarda saklıdır. Bu merkezdeki sütunlar diğerleri gibi sadece taştan ibaret değildir. Onlar açıkça insansı bir forma, bir tür bedene sahiptirler. Yan yüzeylerine yontulmuş kollar, dirseklerden bükülerek aşağı uzanır ve sütunun dar kısmında bir insanın göbeğine denk gelen yerde ince, uzun parmaklı eller birleşir. O belin hemen etrafında özenle işlenmiş, tokalı bir kemer ve bu kemerden aşağı doğru sarkan muhtemelen tilki kuyruğundan yapılmış peştemallar yer alır. Ancak tüm bu insansı özelliklere, kollara, ellere ve kıyafetlere rağmen bu varlıkların yüzleri yoktur. Sütunun başı olan o yatay üst kısım tamamen boş bırakılmıştır. Bu yüzsüz, sessiz, devasa taştan nöbetçiler, adeta içeride yapılan o karanlık ritüelleri, ateşin etrafında söylenen şarkıları ve sunulan adakları izleyen tanrısal koruyucular gibidir. Belki büyük bir tufandan önceki yaratıcıları, belki ilk ataları, belki de efsanevi kahramanları temsil ediyorlardı. Ama yüzleri yoktu. Çünkü onların efsanesi, yüz çizgilerinin ifade edebileceğinden çok daha büyük, karanlık ve ebediydi. Tapınağın o karanlık duvarlarına kazınmış hayvanlardan ve sembollerden bahsetmişken, bu zihinsel dünyanın ne kadar karmaşık olduğuna biraz daha yakından bakalım. Modern insan için vahşi doğa, belgesellerde izlenen, kontrol altına alınmış bir alandır. Ancak 11.600 yıl önce doğa her an her yerdeydi ve insan besin zincirinin mutlak zirvesinde değildi. Gecenin karanlığı çöktüğünde ateşin etrafındaki güvenli çemberin sadece birkaç adım ötesinde karanlığın içinde parlayan gözler, çalıların arasında hışırdayan ölümcül yılanlar ve toprağın altında pusuda bekleyen zehirli akrepler vardı. Göbekli Tepe'deki bu vahşi ve tehlikeli yaratıkların kabartmaları, insanın korkularıyla yüzleşmesinin, onları taşa kazıyarak adeta onlara boyun eğdirmesinin bir yoluydu. Modern psikolojinin binlerce yıl sonra keşfedeceği o derin gerçeği, atalarımız o kireç taşı tepede çoktan bulmuştu. Korktuğun şeyi somutlaştırırsan, onu bir şekle sokarsan, onun üzerindeki gücünü kırmış olursun. Belki de bu yüzden o sütunlara uysal ceylanları veya koyunları değil, gece kabuslarına giren o ölümcül yırtıcıları kazıdılar. Bu bağlamda D tapınağındaki Akbaba taşı olarak bilinen 43 numaralı sütun, başlı başına çözülmeyi bekleyen devasa bir şifredir. Martin Sweetman gibi bazı bağımsız araştırmacıların öne sürdüğü o tüyler ürpertici teoriye tekrar dönelim.
Sweetman, bu taşın üzerindeki kabartmaların M.Ö. 10.950 civarında dünyaya çarpan ve genç Dryas olarak bilinen o 1000 yıllık ani buzul çağını başlatan bir kuyruklu yıldızı ve onun yarattığı yıkımı anlatan bir astronomik günce olduğunu iddia etmektedir. Eğer bu doğruysa, Göbekli Tepe sadece bir tapınak değil, aynı zamanda insanlığın en büyük felaketlerinden birinin, gökyüzünden gelen o büyük kıyametin ve ardından gelen 1000 yıllık dondurucu karanlığın anısına dikilmiş küresel bir uyarı anıtıdır. Taşın üzerindeki o başsız insan figürü, felakette ölen milyonları, kanatlarını açmış akbaba, gökyüzündeki takım yıldızını, yanındaki yuvarlak nesne ise ölüm getiren o kuyruklu yıldızı ya da güneşi temsil ediyor olabilir. Bu insanlar sadece yıldızları izlemekle kalmamış, gökyüzündeki hareketleri matematiksel bir düzene oturtmuş, mevsimlerin ve felaketlerin döngüsünü taşa yazarak gelecek nesillere gökyüzüne dikkat edin mesajını bırakmış olabilirler. Ayrıca sütunların üzerinde tekrar eden o gizemli sembolleri, hilaller ve yan yana dizilmiş noktalar, bir avcı toplayıcı topluluğunun neden bu kadar soyut, matematiksel ve geometrik işaretlere ihtiyacı olsun ki? Bu işaretler o tapınakların inşasında görev alan farklı kabilelerin taş ustası imzaları olabilir mi? Veya belirli günleri, ayları, av mevsimlerini hesaplayan ilkel bir takvim sistemi? Belki de kelimelerin, seslerin veya kavramların sembollerle ifade edildiği, yazının icadından binlerce yıl önce geliştirilmiş ancak sonradan unutulmuş bir proto yazı denemesiydi. Özellikle o insansı sütunların ellerinde taşıdığı çanta veya sepet benzeri figürler. Bu figürler sadece Göbekli Tepe'de değil, binlerce yıl sonra Sümerler'de, Asurlularda, hatta okyanusun ötesinde Mezoamerika kültürlerinde bile karşımıza çıkar. Taştan tanrıların ellerinde taşıdıkları bu çantalar neydi? İçinde tohum mu taşıyorlardı, kutsal bir su mu, yoksa doğrudan bilginin, medeniyetin ve yaşamın şifresini mi sembolize ediyorlardı? O taş devlerin sessizliği bu soruların cevabını karanlıkta bırakıyor. Ancak bildiğimiz bir şey var. Bu tapınaklar insan zihninin o büyük patlamasının, soyut düşüncenin, felsefenin ve evreni anlama çabasının ilk ve en muazzam laboratuvarıydı. Zeka, o rüzgarlı tepede taşı yontarak kendini ilk kez bu kadar net ve kalıcı bir şekilde ifade etmişti. O dönemin insanının zihnindeki yalnızlığı ve çaresizliği bir düşünün. 11.600 yıl önce internet yoktu, kütüphaneler yoktu, yazılı bir tarih veya nesilden nesile aktarılan sağlam kayıtlar yoktu. Bir insanın sahip olduğu tüm bilgi, kendi deneyimleri ve kabilenin yaşlılarının ateş başında anlattığı sözlü efsanelerle sınırlıydı. Eğer kabilenin yaşlıları amansız bir kışta, bir salgında veya vahşi bir hayvan saldırısında ölürse, binlerce yıllık birikim, o efsaneler ve hayatta kalma bilgisi de onlarla birlikte sonsuza dek toprağa gömülüyordu. İnsanlık, unutuluşun o soğuk ve karanlık uçurumunun tam kenarında yürüyordu. Göbekli Tepe'yi inşa edenler belki de bu acımasız unutuluşa karşı tarihteki ilk büyük isyanı başlattılar. Onlar hikayelerinin, inançlarının ve tanrılarının rüzgarda kaybolup giden kelimelere bağlı kalmasını istemediler. Bu yüzden en kalıcı, en sert ve en yok edilemez materyali, yani taşı seçtiler. O devasa kireç taşı sütunları sadece birer mimari unsur değil, aynı zamanda insanlığın ilk kalıcı hafıza kartlarıydı. Hatırlamak ve hatırlanmak için dağları yerinden oynattılar. Ancak bu devasa anıtları inşa etmenin bedeli çok ağırdı. O dönemin insanlarına ait iskelet kalıntıları üzerinde yapılan incelemeler, bu inanılmaz emeğin onların bedenleri üzerinde bıraktığı korkunç fiziksel tahribatı açıkça ortaya koymaktadır. 50 tonluk kayaları sürüklemek, devasa kireç taşı bloklarını taş aletlerle yontmak ve onları dikey konuma getirmek. İskeletlerde görülen ileri derecede kireçlenme, ezilmiş omurlar, kırılıp yanlış kaynamış parmak ve kol kemikleri, bu tapınakların ne kadar büyük bir acı, kan ve ter üzerine inşa edildiğini kanıtlamaktadır. O taşların her bir santimetresi, kelimenin tam anlamıyla insan gücünün sınırlarının ne kadar zorlanabileceğinin bir göstergesidir.
Yontma işlemi sırasında sıçrayan taş parçaları yüzünden kör olanlar, tonlarca ağırlıktaki bir sütun kaydığında altında kalarak can verenler mutlaka olmuştu. Fakat hiçbiri durmadı, vazgeçmedi. Bedenleri acı içinde kıvransa da, kemikleri çatırdasa da o tapınakları bitirmek için efsanevi bir irade gösterdiler. Çünkü içlerindeki o manevi açlık bedensel acılarından çok daha büyüktü. Şimdi o antik gecenin seslerini zihninizde canlandırmaya çalışın. Bugün modern dünyada gece demek, trafik gürültüsü, uzaklardan gelen siren sesleri ve televizyonun o beyaz gürültüsü demektir. Ancak 11.600 yıl önce Göbekli Tepe'de bir gece çok daha canlı, çok daha ilkel ve sarsıcıydı. Ritüel zamanı geldiğinde o dairesel tapınakların içinden gökyüzüne doğru yükselen devasa kamp ateşlerinin dumanı, yüzlerce ceylanın aynı anda közlerde kızartılmasından yayılan o yoğun et kokusuna karışırdı. Gecenin karanlığını yırtan şey, ritmik, hipnotize edici davul sesleri, kemik flütlerin o ince ve tiz çığlıkları ve yüzlerce insanın tek bir ağızdan, derin bir trans halinde söylediği, dili bugün tamamen unutulmuş olan o ilahilerin yankısıydı. Bu sesler dalga dalga Harran Ovası'na yayılır, karanlığın içindeki yırtıcı hayvanları bile korkutarak uzaklaştırırdı. Orada, o ateşin etrafında dans eden ve taştan tanrılarına adaklar sunan o avcı toplayıcılar, sadece bir ritüel gerçekleştirmiyor, aynı zamanda evrenin kaosuna karşı küçük, titrek ama son derece cesur bir düzen kuruyorlardı. Onlar, karanlığa karşı yakılan ilk meşaleydi. Peki binlerce insanın akıl almaz bir emekle inşa ettiği, devasa taşları oyduğu, hayvanları yonttuğu ve o ürkütücü dairesel tapınakları kurduğu bu yere sonunda ne oldu? Düşmanlar tarafından mı yıkıldı? Terk edilip zamanın çürütücü etkisine mi bırakıldı? Hayır. Göbekli Tepe'nin en sarsıcı, insan zihnini en çok zorlayan gizemlerinden biri de sonudur. Çünkü bu devasa yapı kendi yaratıcıları veya onların torunları tarafından büyük bir dikkatle, neredeyse şefkatli bir özenle kendi elleriyle toprağa gömülmüştür. Evet, yanlış duymadınız. İnşasından 1500 yıl sonra o taş tapınakları yapan insanlar tonlarca toprağı, molozu, hayvan kemiklerini ve aletleri taşıyarak tüm o kireç taşı sütunları, o yüzsüz heykelleri ve hayvan kabartmalarını bir daha hiç gün ışığı görmeyecek şekilde gömmüşlerdir. Bu tarihteki en büyük ve en garip kapatma törenidir. Hiçbir şeyi kırmamış, hiçbir heykeli parçalamamışlardır, sadece sonsuzluğa kadar mühürlemişlerdir. Klaus Schmidt ve ekibinin kazı sırasında bulduğu bu mükemmel korunmuşluk hali, işte bu kasıtlı gömme işleminin bir sonucudur. Toprak, sütunları hava şartlarından ve erozyondan koruyan devasa bir yorgan görevi görmüştür. Peki ama neden? Neden onca emek verip inşa ettiğiniz kutsal bir mekanı kendi ellerinizle gömersiniz? Kimi araştırmacılara göre bu durum ritüel bir kapanıştı. Bir tapınak işlevini tamamladığında, kutsal enerjisi tükendiğinde ya da bir lanet taşıdığına inanıldığında tıpkı saygıdeğer bir insanın cenazesi gibi toprağa verilirdi. Belki de yeni nesiller eski tanrıların ya da ataların ruhlarının gücünü bir tür taş hapishanesine kapatmak, onların gölgesinden kurtulmak istemişti. Diğer bir teori ise çok daha pratiktir. Toplum değişiyordu. Avcı toplayıcılar yavaş yavaş çiftçi olmaya, tarlaları sürmeye ve kalıcı evler inşa etmeye başlamışlardı. İnsanlar artık o tepedeki devasa toplanmalara ihtiyaç duymuyordu. Çünkü dünya o eski, vahşi ve karanlık ritüellerin dünyası olmaktan çıkıp tarımın ve yerleşik düzenin güvenli ama sıradan dünyasına dönüşüyordu. Göbekli Tepe, yeni dünyaya ayak uyduramayan eski bir rüya, kapatılması gereken eski bir kapıydı. Bu kapı kapanmadan önce o tepede tam olarak ne yaşanıyordu? Kazılarda ortaya çıkan on binlerce hayvan kemiği ve devasa taş kapların dibindeki fermente içecek kalıntıları bize buranın sadece sessiz ve karanlık bir ibadet yeri olmadığını haykırıyor. Burası devasa ziyafetlerin, kutlamaların, yüzlerce insanın bir araya geldiği, ateşlerin yakılıp günlerce süren şölenlerin düzenlendiği sosyal bir merkezdi.
Farklı bölgelerden gelen, birbirini tanımayan avcı toplayıcı kabileler burada buluşuyor, kız alıp veriyor, ittifaklar kuruyor, avlakların ve su kaynaklarının bilgisini paylaşıyordu. Bu tapınaklar, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan küçük insan gruplarını ortak bir inanç, ortak bir efsane ve devasa bir şölen etrafında birleştiren ilk büyük diplomatik ve ruhsal platformdu. Göbekli Tepe'yi inşa ederken sadece taşları üst üste koymadılar. Aslında toplum dediğimiz o karmaşık yapının temelini de attılar. İnsanlar önce inanç için toplandı, şölenler verdi ve o şölenleri doyurabilmek için ilk buğday tohumlarını toprağa serpmeye başladılar. Din, karnı doyurmak için bir lüks değil, karın doyurmak için insanları bir araya getiren ana güçtü. O kalın toprağın altında 10 bin yıl boyunca kusursuzca korunan Göbekli Tepe, aslında hepimize çok derin bir gerçeği hatırlatıyor. Bazen en büyük miraslarımızı, onları korumak için kendi ellerimizle toprağa veririz. Atalarımız kendi kurdukları o muhteşem tapınakları bir son olarak değil, bir geçiş, bir veda ve saygı duruşu olarak mühürlediler. Vahşi doğanın karanlığından çıkarak inşa ettikleri o taş devler, aslında onların kendi çocukluklarına, yıldızların altında avlandıkları o eski özgür günlere çektikleri devasa bir mezar taşıydı. Tarımın sıradan ve yorucu günlerine geçerken, vahşi ve gizemli geçmişlerini o kireç taşı tepede, toprağın altında sonsuz bir uykuya yatırdılar. Göbekli Tepe bir tapınak, bir gözlem evi, bir toplantı alanı ya da büyük bir travmanın anıtı olabilirdi. Belki de hepsi birdendi. Ama o neyse oydu. Onların hayalleri, korkuları ve yıldızlara doğru uzanan ilk çocuksu ama devasa adımlarıydı. Şimdi gece ilerlerken, yıldızlar tıpkı 11.600 yıl önce Göbekli Tepe'nin üzerinde parladığı gibi sessizce parlıyor. Modern dünyanın bitmek bilmeyen gürültüsü, stresi ve karmaşası yavaş yavaş geri çekiliyor. Sadece rüzgarın kireç taşı kayalıklara çarparak çıkardığı o kadim uğultuyu, yavaş yavaş küllenen devasa kamp ateşinin son çıtırtılarını dinleyin. Gözleriniz ağırlaşırken, insanlığın o en eski uykusuna, o taş devlerin gölgesindeki güvenli sessizliğe kendinizi bırakın. Toprağın altında sabırla bekleyen sırlar gibi, sizin de zihniniz huzurla dinlensin. Tarihin o ilk, en gizemli ve en güçlü ninnisi uykuya dalarken size eşlik etsin. İyi geceler, yıldızların ve taşların fısıltılarıyla dolu huzurlu rüyalar.